her yıl olduğu gibi bu yılda 2022 yılının girmesine 2 ay varken The Economist dergisi kehanet kapağını hazırladı. Geçen yıllarda tahminleri, yani parantez içerisinde planları büyük oranda gerçekleşen bu dergi yeni kapağıyla da gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Öncelikle The Economist dergisini daha önce hiç duymamış ya da duysa bile bu derginin sadece ekonomiyle bağı olduğunu düşünüp bakmamış olanlar için kısaca bu dergiden biraz bahsedelim. 2019'da yayımlanan, 2020'yi öngören kapakta die kelimesi, yani ölüm, ve Nightingale kelimesi, yani ilk hemşire olan Florence Nightingale ile 2020'de küresel çapta sağlık sorunlarının baş göstereceğini kapakta bizlere anlatmaktalar. 2020 Haziran'ında yayımlanan kapakta ise mantar bulutu tablosu ile bir patlamanın olacağını öngörmüşler ve kısa bir süre sonra Lübnan'ın Beyrut limanında devasa bir patlama gerçekleşmişti. 2020 yılının sonlarında yayımlanan 2021 kapağında ise orman yangınlarına dikkat çekilmiş ve 2021 yılında dünyada ülkemizin de içinde bulunduğu 26 milyon noktada orman yangınları çıkmıştı. Şimdi gelelim geçtiğimiz günlerde yayımlanan 2022 kapağına. Öncelikle bu kapağa ilk baktığımızda göremediğimiz fakat dikkatli bir şekilde baktığımızda gördüğümüz şey bir nükleer enerji sembolü. Ve ortasında nokta atışı şeklinde gösterilen tarih 2022'yi gösteriyor. Bu da demek oluyor ki 2022'de bir nükleer kriz bizleri bekliyor olabilir. Kapağı farklı bir açıyla incelediğimizde Amerika ve Çin bloklaşmasını net bir şekilde görüyoruz. Başkan Biden'ın yüzünde bir tedirginlik gözüküyorken Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yüzünde kendinden emin bir tavır gözüküyor. Bu da Çin'in kendinden emin bir şekilde dünya sahnesinde ilerleyeceğini ve Amerika'nın 2022 yılını tedirginlik içerisinde geçireceğini gösteriyor. Biden ve Xi Jinping'in hemen yanlarında gösterilen grafiklere göre iki devletin de senenin yarısına kadar ekonomik olarak stabil bir şekilde ilerleyeceğini, fakat senenin yarısından itibaren iki grafiğin de tam ortasında ekonomik bir krize girildiğini görüyoruz. Hemen ardından Çin'in bu krizi fırsata çevirdiğini ve yükselişe geçtiğini, lakin Amerika'nın ise bu krizi atlatamadığını görüyoruz. Yine yanlarındaki kırmızı kutucukların içlerinde de belli semboller görmekteyiz. Biden'ın tedirgin bir şekilde gözünü dikmiş olduğu bu sembol ile Biden Amerikası'nın yüksek enflasyon ile boğuşacağını öngörebiliriz. Xi Jinping'in yanında bulunan kutucukta ise kırmızı bir pil sembolü görmekteyiz. Bu pil bitmiş bir pili sembolize ediyor. Yani Çin enerji sıkıntısı çekebilir. Görsele çok ayrıntılı bir şekilde baktığımızda Amerika'nın yaşayacağı bir enflasyon krizi dünyayı da çok büyük bir şekilde etkileyecek ve insanlar Amerikan dolarına olan güvenlerini yitirmeye başlayacak. Bu güven eksikliğinde insanlar kripto paralara yönelecek ve görselde gördüğümüz Ethereum ve Cardano coinleri 2022 yılında bir atak gerçekleştirebilir. Tabi bunu yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Ardından arka plana göz atarsak virüs simgesi ve şırınga ile önümüzdeki senede pandemi ve aşılamaların devam edeceğini görebiliyoruz. Dış katmanda gördüğümüz büyükçe yerleştirilmiş mikroskoplar ise 2022 yılında mikrobiyoloji alanında bazı önemli gelişmelerin dünyayı değiştirebileceğini bize anlatıyor olabilir. Dış katmanda yer alan bir diğer görsel ise Amerika ve Çin taraflarında gösterilen rüzgar tribünleridir. Dikkat ettiyseniz Çin tarafındaki rüzgar tribünü büyük gösterilirken Amerika tarafındaki tribün küçük gösterilmiş. Burada bize anlatılmak istenen şey ise temiz enerjide Çin bu yıl büyük atılımlar gerçekleştirirken Amerika Çin'e göre geride kalabilir. Bildiğiniz üzere en çok karbon salınımı yaparak dünyaya zarar veren iki büyük devlet olan Çin ve Amerika böyle devam ederlerse iklim krizini zirveye çıkaracaklar.
The Economist dergisi ise bize Çin'in iklim konusunda Amerika'ya karşı daha endişeli olduğunu söylemek istiyor. Görselin orta noktasında dikkatimizi çeken detaylardan biri de işlemcidir. Biliyorsunuz ki pandemiden bu yana dünyada çip krizi yaşanıyor. İleriki yıllarda da bu çip krizinin devam edeceği belirtilmektedir. İç katmanlarda gördüğümüz şeylerden biri de uzay mekiğinde bulunan ateşleme sisteminin alttan görüntüsüdür. Uzay mekiği anlatımı aklımıza 2022 yılında yapılacak uzay yolculuklarını getiriyor. Bu yolculuklar arasında Çin'in Ay'a bir üs kuracağını, Elon Musk'ın şirketi olan SpaceX'in su kaynakları, madencilik ve yaşam desteği altyapısını araştırmak için Mars'a mürettebatsız bir görev düzenleyeceğini ve NASA'nın DART adı verilen görevle Didymon adlı gök cismini hedefine alarak bu kütleyi şiddetli bir biçimde vuracak ve yörüngesini kaydırmayı deneyeceğini hatırlatıyor. Bu görevler dünyanın artık eskisi gibi olmayacağını, yeni yaşam alanları keşfetmek için bir adım atılacağını bildiriyor. Fakat NASA'nın 2022'de yapacağı gök cisminin yörüngesinin değiştirilmesi görevi dünya açısından bir risk belirtiyor olabilir. Matematiksel olarak yapılacak bir hatanın dünyaya çok büyük maliyetleri olabilir. Sevgili dostlar, değerli izleyenler, bu videoda The Economist dergisinin 2022 kapağındaki gizli mesajları inceledik. Eğer gözden kaçırdığımız bir detay varsa yorumlarda bahsederek bizimle ve diğer izleyenlerle paylaşabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Sağlıcakla kalın.